Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bu zarf kutu çantamdan yapacağız. Kağıt ip kullanacağım. Yine çileği topa çevirdim. Yaklaşık 150 gram ip gidiyor. Kullanacağım tığ numaram 4 milim ve makasım. Her şey çok kolay malzemeler. Hazırsanız hadi başlayalım. Önce ipimi tığıma bağlıyorum. Ardından da orta gevşeklikte toplam 37 tane zincir çekiyorum. 37 tane zincir çektim. Bir de ekstradan bir tane daha çekiyorum. Ardından zincirlerimin bu yüzü değil arka yüzünü çeviriyorum. Ve tığıma sadece bir kere dolayıp ipimi bu sırtındaki tepelere batıyorum. Ve tek seferde çekip yarım trabzan yapıyorum. Bu sırtındaki şöyle yan tutarsam daha iyi görünür. Buraya batıp 3 tane ilmeğimi aynı anda geçiriyorum. Sıramın sonuna kadar bu işlemi tekrarlayacağım. Batıyorum ve bu 3 ilmeği tek seferde çekiyorum. Toplam 37 tane yarım trabzan yaptık. Sıramızın sonuna geldik. Burada yapacağımız işlem artık çok kolay. Bu arada zincirimizin sırtına bastığımız için başlangıç noktamız da bu şekilde görünüyor. Yani bitirdiğimiz nokta gibi oldukça güzel. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve işimin diğer yüzünü çeviriyorum. Burada yapacağımız işlemde bir alt sıradakinin aynısı. Tığıma sadece bir defa ipimi doluyorum ve bu başakların tepesine batıp tek seferde çekiyorum. Bu kadar. Tığıma bir defa doluyorum ve başağın tepesine batıp tek seferde çekiyorum. Sıramın sonuna kadar bu işlemi tekrarlayacağım. Gövdesini yapmak çok kolay. Keza üst kapağını da yapmak kolay ama gövdesini yapmak ayrı bir basit. Dönüşlerde bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Diğer tarafına işlemeye başlıyoruz. Bu şekilde toplam 30 sıra yapacağız. 30 sıradan sonra kapağa geçeceğiz. Şimdi ben işimi biraz üretip hemen kapak için sizlere geliyorum. 30 sıra tamamladım. Bakın oldukça güzel oldu. Dönüşlerde bir zincir çekerek ilerledim. Şu an çantamın boyu 43 santim. Hemen eni de söyleyeyim size. Eni de 26 santim. Şimdi çantamıza kapak eklemesi yapacağız. Bu ilk zincir çekmiş olduğum kısmı kullanarak yapacağım. Bu kısmı ikiye katlıyorum. Tam ortaya denk getirmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi şurası 2 tane zincir. 1 ve 2. Ben bu ve bu zincir üzerinden ilerleyeceğim. Yani 2 tane boşluk bırakacağım arasında. İpimizi alıyoruz. Önce gövdesine bağlıyoruz. Ardından 4 tane zincir çekiyorum. Bunu da sayıyorum bu arada. 3 ve 4. 2 tane boşluk bırakacağım. Yani 2 tane başağı bırakıp buradaki başağa ilmek kaydırma yapıyorum. Bu bizim çantamızın göbek kısmını oluşturuyor. Şöyle koyduğumuzda da eşit olduğuna bakabiliyoruz. Şimdi burada 2 tane yine ilmek kaydırma yapıyorum bu başaklardan. Hep 2-2 atlayarak ilerleyeceğim. İşimin diğer yüzünü çeviriyorum.
Şimdi bu boşluğun içerisine toplam 9 tane ikili trabzan yapıyorum. Elinizi rahat bir şekilde atın. Çok sıkı da yapmayın. Kapak olacağı için birazcık da gevşek olması güzel olur. Şimdi içerisine 9 tane ikili trabzan yapıp birleştireceğiz. 2, 4, 6, 7. Birinci değil, ikinciye batırıp ilmek kaydırma yapıyorum. Ve kapağımızın göbek kısmını tamamlamış oluyoruz. Yine 2 tane başak yürüyeceğiz. Bu 1. Ve bu da 2. Bu sefer bir tane zincir çekiyoruz. İşimizin diğer yüzünü çeviriyoruz. Bunda da az önce yapmış olduğumuz başakların tepesine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralara da bu şekilde bir tane zincir çekiyoruz. Bir zincir, bir tane ikili trabzan. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geliyoruz. Burada da geldik sıranın sonuna. Yine 2 tane ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz. Bu birinci başağımız, bu da ikinci başağımız. Batıyoruz ve ilmeğimizi kaydırıp bu sıramızı da bu şekilde kapatıyoruz. Üçüncü sıraya geçeceğiz. Yine aynı yöntem. 2 tane başaktan ilmeğimizi geçiriyoruz. Bu sefer zincir çekmeden işimizin diğer yüzünü çeviriyoruz. Ve buradaki boşluğun içerisine önce bir tane ikili trabzan, ardından alttaki ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan ve boşluklara artık 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tepelere ise bir defa batırıyoruz. Tüm sıranın sonuna gelene kadar aynı işlemi uygulayacağım. Boşluklara 2 tane, tepelere de birer tane ikili trabzan yapacağım. Burada da sıramın sonuna geldim. En son boşluğun içine bir tane battım. Burada da 2 tane başağım, yani birinci başak değil ikinci başağı ilmek kaydırmayı kapatıyoruz. Şimdi 4. sırama başlayacağım. Bir dolu bir boş şeklinde ilerliyoruz. Yine ilmek kaydırma işlemimi tekrarlıyorum. 2 tane olacak. 1 ve 2. Ardından bir tane zincir çekip işimin diğer yüzünü çeviriyorum. Önce ilk gelen başağın tepesine batıyorum. Ardından tekrar bir zincir çekip bu sefer bir tane boş bırakıp diğer başağın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, direkt dibine batıyorum. Diğer zincirimi çekip bir tane boş bırakıp bir sonraki başağın tepesine batıyorum. Bu sırayı da tamamen bu şekilde kapatacağız. Hiç boşluk bırakmıyorum, gördüğünüz gibi ilkine batıyorum. Yine bir zincir var arada. Bir tane zincir çekip bir boş bırakıp bir sonraki başağın tepesine batıyorum. 4. sıramızda bu şekilde ilerleyip sıra kapatmaya kadar aynısını yapacağız. 1 ve ikinci bir başağı bırakıyoruz. İkinci başağı ilmek kaydırma yaparak 4. sıramızın da yapım işlemi bitmiş oluyor. Şimdi 5. sıradayım. 5. sıramız birinden farklı olacak. Bu sefer 2 değil, toplamda 3 tane ilmek kaydırma yapacağız. Bu 1, bu 2,
ve burada 3. 3 tane olacak. İşimizin diğer yüzünü çeviriyoruz. İlk boşluğumuzun içerisine bir tane ikili trabzan. Biraz daha yaklaştırayım. Ardından trabzanın tepesine ikili trabzan, bir tane. Boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan. Bir sonraki trabzana atlıyoruz. Tekrar boşluğun içerisine ikili trabzan yapıyoruz. Ardından trabzanın alt sıradaki trabzanın tepesine bir, boşluğun içerisine 2 şeklinde yapıyorum. Buna yaptığım için diğer trabzanı atlıyorum. Onu boş geçiyorum ve bir sonrakini yapıyorum. Bu sırada yapacağımız işlem de çok basit. Alt sıradaki direklerin, trabzanların birine batacağız, birine batmayacağız. Ama boşlukların içerisinde ikişer tane batmaya devam edeceğiz. Burada da sıra sonuna geldim. Yine aynı işlemi yapacağım. Önce şu ilmeğimi kısaltayım. Üçüncüye batacağım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Üçüncü başağın tepesine batıp ilmek kaydırma yapacağız. Bu sıramızı da bu şekilde kapatacağız. Son iki sıramıza geçeceğiz. Son iki sıramızda zaten 3 başakla ilerleyeceğiz yine. O da yine 3 tane başağı ilmek kaydırmayla geçiyoruz. Bir sonraki en son sıra içinde zaten 3 tane başağımız kalıyor. Bir tane zincir çekiyoruz ve işimizin diğer yüzünü çeviriyoruz. Bu zaten bir ön bir arka şeklinde ilerliyor kapak yapımı. Alt işimizin de ön ve arkası net olmadığı için hiç sorun olmuyor. Önemli olan şuradaki işlemeyi arkaya getirmek. Yani kapağın iç yüzü yapabilmek. Ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi burada da yapacağımız çok basit yine. Bir zincir çektim. Bir tanesini boş bıraktım. Bir sonrakine ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Birini boş bırakıyorum. Bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir sonraki ikili trabzan. Bir zincir, bir boş, bir sonrakine batıyorum. İkili trabzan, bir zincir ve bir boş, bir sonrakine batıp ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Burada her 5 tane de bir zincir çekiyorum. Boş bırakmadan bir sonrakine batıyorum. Tekrardan bir zincir çekip bir boş bırakıp bir sonrakine batıp kutucuklarıma devam ediyorum. Beş tane de bir boşluk bırakmadan batıyorum. Aynı şekilde devam ederek sıramın sonuna kadar bunu uygulayacağım. 5 tane de bir boşluk bırakmayacağım. Diğerlerinin arasında bir boşluk var. Ve kapakta son sıraya geldik. 3 başağımız burada, 3 tane de burada kaldı. Ben başak diyorum ama şu tepesindeki trabzanın başları başağa benzediği için diyorum bu arada. Yani trabzanlarımızın tepesine aslında. Bu bir. Bu iki. Bu da 3. 3 tane çektik ve işimizin yine diğer yönünü çeviriyoruz. Şimdi burada daha ihtişamlı durması için biraz yoğun bir ikili trabzan yapacağız. Önce şu aradaki boşluğa bir tane batıyoruz. Oldukça yüksek alıyorum gördüğünüz gibi. Şu altın ikili trabzanlarına batmıyoruz. Şimdi bu boşluğun içerisine 2 tane oldukça yüksek ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Tepeye batmıyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum ve o boşluğun içerisine de bu sefer 3 tane
oldukça yüksek ikili trabzan yapıyorum. Bu boşluğun içerisine şurayı uzun alıyorum. 2 tane ikili trabzan. Bir sonrakine ise 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tüm kutucukları bu şekilde yapacağım. Birini 2, bir tanesini 3 şeklinde ikili trabzanlarla dolduracağım ve sıramı tamamlayacağım. Ve çantamızın sonuna geldik. Kapağı da bitti. Oldukça güzel oldu. Bahsetmiş olduğum ölçülere sadık kalırsanız böyle makineden çıkmış gibi bir görüntü sergiliyor. Şimdi ben çantam için astar yapacağım. Siz dilerseniz yapmayabilirsiniz. Askılama yöntemim de daha önce göstermiş olduğum, paylaşmış olduğum askılama yöntemi olacak. Bu şekilde katlayıp hazır hale gelecek. Şimdi askılamama ve astarlama kısmını hallettikten sonra size kenarlarının dikim kısmını göstereceğim. Sonra da zaten çantamız kullanımıza hazır olacak. Dilerseniz çıt çıt da ekleyebilirsiniz ya da eklemeyebilirsiniz ama ben ekleyeceğim. Bir bu kısma, bir de bu kısma. Şu an bile çok güzel görünüyor. Astarlama kısmı da bitti. Çıt çıt kısmı da bitti ve askılama kısmı da bitti. Bu askıyı daha önce göstermiştim. Bu benim en yoğun kullandığım askı. Çıt çıtın biri burada, biri burada ve astarımız da hazır. Astar yapınca daha önce söylediğim gibi kağıt çantalara ömrü bir tık daha uzun oluyor. O yüzden tercih etmekte fayda var. Burada bunu buradaki şeyin altına sıkıştırmışım. Hemen onu da düzenleyip kurtaracağım. Şimdi birleştirme kısmına geçiyorum. Bunun için ihtiyacım olan bir etamin iğnesi ve aynı çantamın ipi. Hem bu kısma hem bu kısma bir iğne yürüteceğim. Direkt dıştan bağlayacağım. Bu arada askılama çantanın astarının altında. Şöyle birkaç tane yaptıktan sonra askı kısmından bu şekilde dikme işlemi uygulayacağım. Önce bu kısmını bitireceğim. Sonra da diğer kısmını bitirdikten sonra çantamız hazır olacak. Ve çantamız bitti arkadaşlar. Oldukça güzel, kolay. Yaklaşık 1-1,5 saat içinde yapıp takıp çıkabileceğiniz bir çanta oldu. Tamamen kağıt ip kullandık. Ekstra hiçbir şeyimiz yok. Astar tercihi size kalmış. Çıt çıt tercihi size kalmış. İsterseniz bunları kullanmayabilirsiniz. Ama onları bile kullansanız oldukça hızlı yapılan bir çanta. Çantamın ölçülerini tekrar paylaşayım sizinle. Çantamın derinliği 22 santim. En iyisi 26,5-27 santime denk geliyor. Askı boyu kendime göre yaptım. Siz de omuz hizanızı ölçüp çok rahat yapabileceğiniz bir model. Çok kolay çünkü. Bir de içine neler sığıyor diye bir kontrol edelim. Bu kitabım gördüğünüz gibi çok rahat sığıyor. Telefon kalıbım, telefonum diye düşünelim. O da sığıyor. Bakın içi oldukça geniş. Astar olduğu için de sarkma payı yok. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Dilerim beğenirsiniz, siz de yaparsınız ve memnun kalırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve bol bol gülümseyin. Hoşça kalın.